sene herkes ne yapsın etsin, köyden, ilçeden, kerpiç, tuğla, taş, lüks, kötü demeden mutlaka bir tane ev sahibi olsun. Bomba gibi geliyor bu 3 ay. 2026 Evet. tarihe geçecek diyorsunuz. İki tutulma arasında ben büyük bir işe kalkışmam Ferda Hanım. Bunu net söyleyeyim. Mesajınız çok net. Bu ara hiçbir şey yapmayın diyorsunuz. Neden? Mart sonundan 12 Ağustos'a kadar yine öbür tutulma hattına kadar alev ateş, dümdüz güzel bir zamanlama. Yani orada 2030, 2032'de her şey sonlanmış olacak ama ana takvimleri 2030 olduğu için oraya kadar yetiştirilmeye çalışılan bir serüven var. 3 Mart Başak Burcu'ndaki tutulma en çok hangi burçları ilgilendiriyor desem? Balık, Başak, İkizler, Yay. Bunların zaten kıyam canı çıktı. Bir çeşit kapanış hattı tutulması diyebiliriz ama ilahi bir kapanış hattı tutulması bu Ferda Hanım. Bir kere Balık burcu çok rahatlıyor. Yani bütün değişkenler anında rahatlıyor. Artık paradan, imtialardan vesaire çok daha beslenme odaklı olacağız. Daha suyumuzu, besinlerimizi korumayla ilgili dünya çapında gündemler meydana gelecek. Yani biz şu an esasında çok kritik günlerdeyiz. Efendim, çok özel bir konuğumuz var. Astrolog, araştırmacı Aslıhan Ünal. Neler anlatıyor, neler? Aslıhan Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ferda Hanım. Hem de öyle bir zamanda kanalımıza konuk oluyorsunuz ki tabiri caizse yine yok gökyüzünde. Yanlış mı yorumluyorum? Gerçekten öyle. Çok yoğun bir gündem var. Öncelikle şuradan başlayalım o zaman. 1. Merkür Retrosu'nun içindeyiz diyebiliriz. 2. İki tutulma arası çok önemli bir döngü diyorsunuz. 17 Şubat tutulmasının etkileri hala sürüyor ve sürecek. Önümüzde bekleyen gökyüzü hareketleri var. Mesajınız çok net. Bu ara hiçbir şey yapmayın diyorsunuz. Neden? Şimdi onu Merkür Retrosu için söyledim aslında Ferda Hanım. Sert bir Merkür Retrosu var. Bir de üstelik bir gezegen dizilimiyle giriyoruz. Merkür Retrosu, gezegen dizilimi, iki tutulma arası zaten çok keskin bir tutulma hattı başladı. 17 Şubat'ta bir Kova burcunda tutulma yaşadık. 29 derece analitik bir tutulma, güneş tutulması. Şimdi hatta bu yayınımızın da konusu 3 Mart'ta bir ay tutulması yaşayacağız Başak burcunda. Şimdi bu Ay burcu ay tutulmasına gelene kadarki süreçte ben her zaman seneler tutulmalarla başlar diye iddia ederim. Yani yılbaşıyla ya da işte 1 Ocak'la falan gündem başlamaz. Ama o ilk tutulma hattı artık o senenin neleri getireceğini, neleri köpürteceğini, nasıl gündemler oluşacağını bize açık açık göstermeye başlar. Yani biz şu an esasında çok kritik günlerdeyiz. Ben şunu anlıyorum. 2026'ya yeni girdik. Şimdi ne dedi Aslıhan Ünal? 3 Mart Başak Burcu'nda ay tutulması var. 26 Evet. Şubat'ta Merkür geriliyorsa her iki gökyüzü hareketinin bize en önemli mesajlarını bir öğrenelim. Şimdi bunun önemli mesajı şu Ferda Hanım, bu geçen sene başlayan bir serüvenin devamı bir tutulma bu ay tutulması. Yani 17 Şubat'ta yeni bir gündem açmıştık. O güneş tutulması bambaşka bir gündemdi. Kova gündemi ilk kez açıldı. Ama bu 3 Mart'ta gerçekleşecek olan ay tutulması hem kanlı ay tutulması yoğun bir gündemi olan bir tutulma. Hem de geçen seneden gelen 21 Eylül tutulmasının filan devamı niteliğinde. Onun bir kapanış hattı tutulması. 21 Eylül tutulması niye bizim ülkemizde çok önemliydi? Ben bunu 2024'ün sonundan beri barım söylemiştim. Hatta ilk söyleyenlerden biriyim. Ana muhalefet için çok önemli bir sene olacak 2025 demiştim. CHP'yi çok ilgilendiren bir yerdeydi. 4. evin içindeydi. Orada başlayan süreçlerin de devamı niteliğinde olacak bu ay tutulması. Yani bu 21 Eylül'de tekrar kongreye kurultaya gitmişlerdi pardon. 21 Eylül'de tekrar Fenerbahçe kurultaya gitmişti. Yani tam tutulma gününde yine o çok analitik bir tutulmaydı 29 derece. Tam tutulmanın olduğu gün 2 tane hem bir çok önemli bir siyasi partinin kongresi olmuştu. Hem bir kurultay olmuştu. Sonra farkındaysanız 6 ay 7 ay sonra tutulma dereceleri tetiklendikçe hem Fenerbahçe'de bazı olaylar gündeme geldi. Başkanla ilgili olaylar ki başkan da Başak Burcu'ydu zaten.
Döndü tekrar CHP ile ilgili, belediyelerle ilgili işte sorunlar, bazı belediye başkanlarının gündemleri arka arkaya patladı. Bunu daha 2024'te söylemiştim. Çok fazla belediyenin gündemi olur diye. Hepsi YouTube yayınlarında duruyor. Aynı hattın devamı. Bu bir çeşit kapanış hattı tutulması diyebiliriz. Ama ilahi bir kapanış hattı tutulması bu Ferda Hanım. Tabii Yani bu tutulmanın... biraz daha açarsak hem bireysel hayatlarımızda hem ülke gündemine vurduğumuzda tüm bu başlayan olaylar finalize olacak anlamına mı geliyor? Tabii 21 Eylül'deki o 29 derece güneş tutulmasının devamı niteliğinde ve orada bir ilahi hesaplaşma tutulması bu tutulma. Hem kanlı ay tutulması olduğu için hem de çok ilahi dereceler var. Burada bir kere bir sabit yıldız var. Zosma sabitiyle kavuşuyor Ferda Hanım. Bu 12 derecede kadınlarla bazı yasaklı maddelerle, kadınlara yapılan şiddetle, çocuk kaçırılmasıyla falan ilgili çok sert bir sabit yıldız. Onun tam tepesinde bir ay tutulması oluyor. Yani dünya gündeminin tekrar bu olaylardan dolayı sert bir kapanışa gittiğini gösteriyor. Ama tabii bu niye sert diyorum? Üzüldük, zorlandık, çok kötü olaylarla karşılaştık. Tekrar yasaklı maddelerin hepsini kapsayan bir sabit yıldızdır. Bu çok serttir. Ülkemizde yapılan bu operasyonlar bu hattı kapatacak olan bir tutulma hattı bu. Yani gündemler biraz daha yoğunlaşır ama burada bir çözülmeler başlar artık, düzenlenmeler başlar. Bir Bu şey şekilde. kapanıyorsa Aynı zamanda ardına yeni bir şey geliyor demektir bu. Gelen ne? şimdi bu bir de lineal gitmiyor Ferda Hanım. Sıkıntımız şu, normalde bir senenin doğrusal ve düzgün gidebilmesi için, yani çok lineal bir seneden bahsedebilmemiz için bir güneş, bir ay, bir ay, bir güneş tutulması olması lazım. Ve bu 4 tutulmanın 2 tane burçta gerçekleşiyor olması lazım. Yani balığın başlattığını başağın kapatması, başağın başlattığını balığın kapatması lazım. Ama geçen seneden kayma tutulmaları yaşıyoruz bir. Bu sene yeni hak tutulmaları açtık 2. 2026'nın bir tık daha böyle karışık ve sert olmasının sebebi şu: bir bilgisayar ekranı gibi düşünecek olursak ayrı ayrı segmeler açıldı şu anda. Yani yeni tutulmalar, yeni gündemler açtı. Dolayısıyla bu şu anlamda bir sıkıntıyı beraberinde getirir. Yani daha geçen yıldan gelen bir gündemimizi çözememişken, hem bireysel haritalarımız için geçerli bu, hem dünya için geçerli, hem ülkemiz için geçerli. Daha o konu tam anlamıyla sonlanmamışken, çözülmemişken tekrar bir gündem açılıyor. Tekrar bir gündem açılıyor demek. Ve açılan gündem de 29 derece bir güneş tutulmasıydı. Halkları, ezilen tarafı, işte toplumsal baskıları gösteren bir yerdeydi Kova burcunda. Bu tekrar geçen yıldan gelen gündemler. Tepe noktasında ülkemizden bahsedecek olursak 10. evde bir Satürn Neptün kavuştu. 10. ev iktidar demek, ana tepe yönetim demek. Dünya için de önemli bir başlatma derecesi demek. Yani zodyakta sıfırdan, en baştan başlıyoruz gibi oldu. Resmen yeni bir döngünün başlangıcı gibi oldu. Yani 2026, ben bütün yayınlarımda bahsetmiştim. Çok hızlı, ofansif, patır patır bir sene. Ben bu tutulmayla da beraber hem geçen yılki gündemler tetikleneceği için ve ilahi kapanış hattı olacağı için bu dünya üzerindeki savaşların, bazı olayların filan bir tık daha alevlenip ama giden süreçte serüvenin daha iyi bir yere evrileceğini düşünüyorum. 2026'nın en kritik zamanlarını Mart, Nisan, Mayıs olarak seçer miydiniz? Çünkü siz diyorsunuz ki bomba gibi geliyor bu 3 ay. 2026 Evet. tarihe geçecek diyorsunuz. Evet Ferda Hanım, ben savaşlarla ilgili, ülke haritaları ile ilgili çok uzun zamandır çalışıyorum. Ve 2024'ten beri yine burada biraz iddialı olacağım. Çünkü yayınlar, kayıtlar var. Allah'tan YouTube çok güzel bir şey. Hepimiz bir şekilde öyle ya da böyle bir kayıt bırakmış oluyoruz. Şimdi ben 2024'ün sonundan beri İran Savaşı'ndan bahsetmiştim. İran'daki halk ayaklanmalarından bahsettim ilk kez. Hatta en son İran'da çok önemli olaylar patlayacak dedim. 7 gün sonra İsrail-İran savaşı başladı. Şimdi dünyadaki bu süreci çok önden okuyan biri olarak şunu söyleyebilirim. 2026'da ben bir dünya savaşı öngörüyorum.
pek çok yerin arasında aynı anda eş zamanlı orada hızlı girecek deme sebebim o. Yani bu iki tutulma sonrasında tak 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 ki şu an hepimiz biliyoruz artık Amerika zaten neredeyse konuşlanmış durumda. Bu savaş gündeminin geleceğini hep söylüyorum. Uzun zamandır söylüyorum. Bir de buraya bir şey eklemek istiyorum. Bu savaşlar ama toplu tüfekli ya da nükleerli olmayacak. Ben nükleerin olmayacağını da çok uzun zamandır öngördüm. Nükleer gibi değil ama kullanılmamış yeni savaş protokolleri, yeni silahlar, yeni bazı teknolojik durumlarla çok hızlı ve akut başlayıp çok hızlı sonlanacağını düşünüyorum. Yani hızlı cayır cayır bir gündem olabilir ama bunun yatışma süreci 3. Dünya Savaşı gibi neden değil ya da neden benzer onu biraz açmak adına söyledim. Çünkü bir 2. Dünya Savaşı gibi o dönem kadar öyle senelere yayılan yani 4 yılı 5 yılı bulan bir serüven değil. Bu daha akut başlayıp daha artık tık tık bir şeyler sonlanıp yatıştırılabilecek. Tüm bunlar olurken Türkiye ne yapıyor? Şimdi bizim ülkemizde dediğim gibi geçen yıldan başlayan bir döngüyü kapatıyoruz bir kere. Bu 21 Eylül tutulması analitik derecede ve ana muhalefetin üstünde olan sınırlarımızın bütünlüğüyle alakalı olan bir yerden gelmişti. 4-10 hattından geçen yıl almıştık. Bu sene tabii tutulmalar derece olarak kaydığı için 3-9'a geçti. 3-9'da biz daha ülkemiz adına hem tekrar ana muhalefet partisi ile ilgili bir kere gelişmeler olacak. Belki mahkeme kararları netleşmeye başlar, bazı durumlar gündeme gelir. Burası ilahi bir etkide olduğu için bir de bu arada hem tutulmanın tabii şimdi dispozitörü karşı hatta ve retroda Ferda Hanım. Bu biraz sorunu bir gündem beraberinde getiriyor. Yani bazı verilen kararların tartışmalı olabileceğini söylüyor. 9. evde mahkemeler demek. Ülke hattında 3-9'dan aldığımız için Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi, hukukun bütünlüğü 9. ev. Önce retrolu bir şekilde de olsa yani nasıl anlatayım? Örneğin bazı kararlar sorgulansa da ama tutulma bize şunu vaat ediyor. Yani bu 3 Mart tutulması gidilecek noktada artık herkesin tatmin olacağı evet doğru bu böyle diye bir yerde ikna olacağımız bir yere varacağını gösteriyor. Bu geçen yıldan gelen sürecin devamı olduğu için söyledim. Bu sene 3. ev Türkiye haritası üstünde bakarsak Mundane haritaya göre yani ülkeler haritasına 3. ev ilk öğretimle ilgili, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili, Ulaştırma Bakanlıkları ile ilgili. Her türlü ülkenin internetiyle, veri tabanıyla, elektriğiyle belki oradan bir kontak aldığında kovadan elektrik hattıyla ama özellikle internetle ve bazı sosyal medya kuruluşlarıyla işte sosyal mecralarla bunlarla bağlantılı durumları beraberinde getirir. Yer yer kısıtlamalar olabilir ters hatta olduğu zaman ki çünkü dispozitör maalesef retro giriyoruz tutulmaya. O yüzden yer yer internetle ilgili bazı sorunlar olabilir ama günün sonunda burası belli döngülerle ilgili yani bir milli eğitim sürecinde yeni bir şeyin bir kararname çıkacağını gösterir. İşte Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili tekrar yeni gündemlerin yeni şeylerin çıkacağını söyleyebilir. Ülkede yeni bir yazılı sözleşme bir anayasa gibi ülkenin tarihiyle ilgili kendi sistemiyle ilgili yazılı bir kurallar bütünlüğünün oluşacağını ya da bu kurallar bütünlüğünün revizyona uğrayacağını gösteriyor olabilir. Ben şunu bir türlü çözemedim. Epstein ve bu karanlığın yaptıkları zaten bu konulara ilgisi olan insanların gözlerinin önünde yaşandı. Hatta kimilerini inandırmakta zorlandık bile siz de çok iyi bilirsiniz. Ve bu konuları da muazzam takip eden, anlatan bir isimsiniz. Bu karanlık niye deşifre oldu bu kadar son dönemde? Dünyadaki bir geçiş sürecinin anahtarı olarak mı görülüyor? Bu deşifrenin altında başka bir sebep yatıyor olmalı. Bulabildiniz mi Aslan Hanım? Mükemmel bir soru Ferda Hanım. İşte gerçekten hem gündemi takip ettiğiniz için hem de konulara vakıf olduğunuz için olağanüstü bir soru bu. Buna iki çeperli cevap vereceğim. Birincisi astrolojik cevap vereceğim. 2007 serüveninin karşı aks tutulması bu Mart ayında yaşayacağımız kanlı ay tutulması. 2007 Epstein davalarının ilk gündeme başladığı tarihler. Şimdi 18,6 diye geçer kadim astrolojide tam döngünün karşı hatta girişi. 9
9,9, 18 ama tam karşılaması 18,6 diye. Şimdi burada tam o hattın karşısında tekrar bir kanlı ay tutulması oluyor. Bu ay tutulmasının gölge zamanlarında işin içine katarsak ifşaların çıkışı tabii kadersel bir hesaplaşma artık. Bunun kapanışı. Az önce dediğim o Zosma sabiti kadınlara yapılan ahlaksızlık demek Ferda Hanım. Ezilen kadınlar, çocuklar, cinsel saldırılar demek. Maddelerin adını vermek istemiyorum ama çok sert kullanılan uyuşturucu uyarıcı maddeler demek. Hep bu gündemlerin deşifre olmasının sağlanması bu yüzden. İkinci yorumu tabii astroloji dışında yapacağım. Biraz daha ezoterik ve derin kanattan yapacağım. Burada bunlar yeni dünya düzenine giden sistemde 2030-2032'de her şey sonlanmış olacak ama ana takvimleri 2030 olduğu için oraya kadar yetiştirilmeye çalışılan bir serüven var Ferda Hanım. Şimdi 2030'a kadar giderken bütün devlet başkanlarını, liderleri, kralları, monarşinin içindeki kişileri yerle bir etmeye çalışıyorlar. Bir kere itibarsızlaştırma, ahlaksızlık, madde kullanımı, çocuklara yapılan acı verici durumlar. Ve ben her zaman iddia ettiğim gibi tekrar şunu söylüyorum. Bunlar böyle dalga dalga veriliyor. Yani görmemiz istenilen kadarı ve dönem dönem tekrar parça parça açık edilerek. Daha bunların daha sert durumlarıyla, videolarla, ifşalarla, bazı farklı gündemlerle tekrar hemen hemen her sene karşılaşacağız. Daha bitmedi, devamı var diyor. Maalesef karşılaşmak istemediğimiz görüntüler çok uzun zamandır üzerimize boca ediliyor. Tam burada yine kritik bir soru soracağım. Gökyüzünü çok iyi takip eden, sistemin nereye evrildiğini çok iyi takip eden bir isim olarak Hasan Ünal 2030'a kendini ve hayatını nasıl hazırlıyor? Ferda Hanım, ben bir yayında demişim ki takipçilerim çok dikkatliler. 2030'a kadar tabii hayatta kalırsak demişim. Kendimi de kattım ama bunun içine. Yani öyle bir serüven bekliyorum. O kadar zor Ferda Hanım. O 2030'a giriş böyle normal bir sistem revizyonu değil. Yani normal bir, nasıl anlatayım, bir doğa olaylarını bekliyorum. Ondan sonra çok büyük ekonomik felaketler bekliyorum. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. 2029 küresel buhran, ekonomik buhran gibi bir şey bekliyorum bir kere. Yani büyük bir reset, büyük bir sıfırlama. Şimdi parasal sıfırlamanın olduğu bir yerde, kesintilerin olduğu bir yerde, yer yer büyük dünya üzerinde tekrar ülkemiz için şimdilik panik esmesin diye ben buralara girmiyorum. Daha zamanı geldiğinde gireceğim. Çok büyük depremler meydana gelecek dünya üzerinde. Yani volkanik olayların sebebiyet verdiği yer küre kaymaları, yer küre durumlarında değişiklikler meydana gelecek. Dolayısıyla tabii nüfuslarda farklılaşma, azalma, böyle hem doğal yollarla bunları gördüğümüz için artık söyleme ihtiyacı duyuyorum. Ben gerçeği eğip büken biri değilim Ferda Hanım. Artık insanlara bazı şeylerin de buz gibi verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buz gibi bir öndem veriyorum. Bunları böyle aslında inisiyasyon gibi de veriyorum. Yani bir söylüyorum, zamanı gelince biraz daha açıyorum. Tekrar bir sert söylüyorum, tekrar açıyorum. Emin olun bunu ben birkaç sene sonra biraz daha açacağım. Neden aslında böyle düşündüğümü, ama bu sene sadece böyle söyleyebilirim. Hem dünya çapında hem ülkemizde hem genel anlamda doğal, işte ekonomik belli çaplarda sürekli olarak bir değişim ve dönüşüm beklediğim için, yani umarım buralardan hasarsız, sorunsuz, nasıl anlatayım, daha yani olan şeylerimizi koruyarak sağlığımızı, beden sağlığımızı, ruh sağlığımızı, paramızı, elimizde olan şeyleri, herkes ailesini belki, yani bunları koruyarak girebileceğimiz bir süreç olmasını temenni ediyorum. Yani ez cümle şunu anlıyorum. Mesajları böyle biraz yavaş yavaş sindire sindire vermenizi çok iyi anlıyorum. Çünkü insanımızın orada o korkularını da biliyorum. Oradaki o korku frekansında çalıştırmamak gerekiyor. Bunları çok imtina ederek söylediğinizin çok farkındayım. Ama hayatımıza yarayacak bilgilerin de ben de sizin gibi izleyiciye sunulması gerektiği kanaatindeyim. Yani şunu anlıyorum ez cümle. Bunlar öyle ya da böyle. Şunu yaparak, bunu yaparak, ellerindeki bütün mekanizmaları kullanarak sistemi değiştirecekler.
Evet, maalesef öyle Ferda Hanım. Bunu kabul etsek de etmesek de ben bunu belli kaynaklardan da biliyorum. Astrolojik olarak da görüyorum ve bu kadar fazla bilginin üst üste gelmesinden dolayı bu kadar net konuşabiliyorum. İnanın bana, yani eskiden bizim Y kuşağı bilir, testlerde böyle bir sağlama sistemi vardı. O boşluklar yerine otururdu. Aynen öyle bir şekilde, yani maalesef bu takvimlerini çok süratle devreye soktular. O yüzden yani savaşlarla, kıtlıkla, bir kere kıtlıkla çok büyük sınanacağız. Yani 2027, 2028'de artık paradan, imtialardan vesaire çok daha beslenme odaklı olacağız. Daha suyumuzu, besinlerimizi korumayla ilgili dünya çapında gündemler meydana gelecek. O zaman bizim bütün yayınlara baktığımızda, ben ve benim gibi yayın yapan yayıncıların yayınlarına baktığımızda önemli şeyleri zamanında söyledik, söylüyoruz hala. Toprak, ekim biçin, su çok kıymetli olacak. Şimdiden önlem babında siz de bunları tavsiye ediyor musunuz? Ben herkese bu sene, Ferda Hanım, birkaç yerde daha söyledim. Burada da yinelemek istiyorum. Çünkü bilginin kapsül kapsül anda açılmaya devam eden bir enerji olduğuna inanıyorum. Bu yayında birisi fark etmez, başka bir yayında görür. Orada fark etmez, orada görür. Bilgi sürekli olarak ilerleyen, ivme alan bir enerjidir. Şimdi dolayısıyla ben buradan da şunu söyleyeyim. Bu sene herkes ne yapsın etsin, köyden, ilçeden, kerpiç, tuğla, taş, lüks, kötü demeden mutlaka bir tane ev sahibi olsun. Bu neden çok önemli? Ev ve mülk almak artık, yani sadece gelir kısmı gibi de değil. Başka bir zorlukla karşılaşılacak. Ev almak, mülk edinmek çok zorlaşacak. Bunu sadece ülkemiz için söylemiyorum. Şey gibi düşünülmesin ama ülke bir yaptırım yapacak. Böyle değil. Bu genel dünya çapında gerek yaşayacağımız küresel krizlerden, gerek yaşanacak farklı kısıtlamalardan dolayı mülkiyetleşme çok zorlaşacak. Dolayısıyla ben bu sene ısrarla şunu söylüyorum. Köyden, kentten demeden küçücük de olsa bir ev alınarak, kişiler kendi bütçesine, kendi zamanına, kendi gelir düzeyine göre minik minik yatırım kenara koyarak, bu işte minicik bir gümüş de olabilir. Şu an hala gümüş biriktirilebilir bir seviyede. Küçücük bir yatırımı olan, bir kerpiç evi olan, sağlığı, akıl sağlığı yerinde olan 2030'da gerçekten kral kraliçe Ferda Hanım. Öyle zorlu bir serüven olacak çünkü. Dolayısıyla burada zaten kendine ait bir alanı olan, işte ekip bir şey, önünde bir domatesini, biberini eken, tekrar 2. Dünya Savaşı gibi unu olan, ekmeğini yapabilen, hayatın ne kadar kolay ve rahat olduğunu fark edecek. Yani burada bazı şeylerin ne kadar azla ne kadar fazla, azın fazla olduğunu göreceğimiz bir sürece gidiyoruz. Şu cümlenizde izleyiciyle paylaşmak isterim ama yanlışım varsa ne olur düzeltin. Yatırım tavsiyesi değildir. 2026 kripto paralar çökecek. 2027 borsa çökecek. 2027, 28, 29 altın ve gümüş zirve diyorsunuz, doğru mu? Evet, doğrudur Ferda Hanım. Ben kriptonun çok flu bir serüvenle geldi. Neptün kareleriyle geldi. Neptün kareleriyle gidecek. Bu Bitcoin için konuşuyorum. Hadi çok açık konuşayım. Ya o en güvenilir liman, en güvenilir durum. Tabii ben bunu böyle söylediğimde hocam dün çıktı, bugün indi falan diye yorumlar geliyor hala. Arkadaşlar ben trade gibi anlatmıyorum bunu. İzleyicilerimize söylüyorum. Bunu çok uzun vadede bahsediyorum. Yani bugün de çökebilir bu arada, yarın da, ama yani bunu 3 ayda çıktı, 5 ayda yükseldi gibi değil. Ben bunun sonunun olmadığını anlatmaya çalışıyorum. O yüzden kişiler çok, tabii ki herkesin kendi parası, kendi bilgisi, işte trade bilgisi olanlar olabilir ama bunun uzun bir serüven olmadığını, çok çok dikkatli olunması gerektiğinden bahsediyorum. Bu çökecek, bir de üstelik Uranüs'te yükseldi Bitcoin Ferda Hanım. Yani Uranüs boğadayken Bitcoin çok güzel bir ivme aldı. Orada teknolojik paraların açığa çıkması, teknolojik paraların parladığı bir serüven oldu. Yani arka arkaya bu 7-7,5 yılın içinde 3-4 tane boğa sezonu oldu yanılmıyorsam. 3 oldu diye hatırlıyorum yanılmıyorsam. Şimdi burada insanlar tabii çok kazandı. Bitcoin adı çok duyulmaya başladı. Daha böyle bir temele oturmuş bir yatırım gibi görünmeye başladı ama açık söyleyeyim, tekrar bu bir yatırım tavsiyesi değil ama benim öngörülerimde Bitcoin'in sonu yok. Ya Türker sizi çok zorladı ama söylemediniz.
Sahibini duyunca diyor Bitcoin'in diyor aklınız şaşacak diyor Aslan Hanım. Türker de sağ olsun böyle bu konularda laf almayı da bilir ama söyletemedi size. Ben en azından üstüne şunu koyayım. Saçma sapan bir isim ortaya attılar. Biz sahibinin bile kim olduğunu bilmiyoruz. Yok, o değil. Sadece onu söyleyeceğim Ferda Hanım. Yine isim vermeyeyim de benim hesabım gerçekten çok enteresan kişiler tarafından ara ara bakılıyor. İsim vermek istemiyorum ama şey değil, Epstein değil sahibi. Onu açık ve net söyleyeyim. Çok mu şaşıracağız sahibini öğrendiğimizde? Evet, şaşıracağız. Söylemeyeceği için zorlamıyorum. Vakti geldiğinde söyler o, ben inanıyorum. Şimdi o zaman tekrar günümüze dönüyorum. Önümüzde bir 3 Mart Başak Burcu'nda ay tutulması var. Ben hep konuklarıma şunu sorarım. Önümüzde bu kadar önemli bir gökyüzü hareketi varsa anlatan kişi hayatında tam da böyle kritik dönemlerde neyi yapar, neyi yapmaz? Biz bunu bireysel hayatlarımıza vuracağız sizden ilhamla. Teşekkür ederim Ferda Hanım. Şimdi tabii ki mecburuz, seyahatlere gidiyoruz, uçak seyahatlerine gidiyoruz, işte işler yapıyoruz. Bakın Merkür Retrosu'nun gölge günleri bugün ki ben Merkür'ü yücelimde bir insanım ve benim yükselenim Başak, tam benim yönetici gezegenlerimden biri. Çok etkileniyorum her Merkür Retrosu'nda. Ama inatla çalışmaya devam ediyoruz, yani tabii ki edeceğiz. Kontrollerimizi üstünden tekrar yaparak. Merkür detay demektir. Yani Merkür retrolarında herkesin ana aklında şu bulunsun. Çok detaya inin. Eğer hata yapmak istemiyorsanız Merkür retrosuna tabii ki bir iş yapılacak, söyleşi yapılacak, yayın yapılacak, işte seyahate gidilecek, ticaret yapılacak ama mutlaka normalde yaptığımızdan daha fazla detaylı bir inceleme yapmak gerekir. Daha detaylı bir çalışma gerekir. Bu bir dipnot olsun. İki tutulma arasında ben büyük bir işe kalkışmam Ferda Hanım. Bunu net söyleyeyim. Asla imza atmam. Yani Allah göstermesi, tabii ameliyat vesaire çok acil bir durum gerçekleşmedikçe, çok önemli benim kontrolüm dışında olması gereken bir şey olmadıkça ben iki tutulma arasını da bunun için uygun bulmam yani. Dolayısıyla tutulmaların geçmesini beklerim. Gölge enerjilerin bir geçmesini beklerim. Hele bu sene bir de tutulmalar bitse bile üstüne Merkür retrosu 20 Mart'a kadar devam edecek. Bir Merkür retrosu da bitip gölge yönleri de geçtikten sonra zaten bu sene alev ateş, çok hızlı güzel bir sene. Çok zor bir sene. Güzel dediğim zaman böyle kolay anlamında algılanmasın. Çok zor bir sene. Ama bireysel haritalarda gökyüzü hızlı olduğu için çok eril, çok ofansif, çok güçlü gezegenler var artık. Satürn, Neptün Koç'a girdi tam başlatma hattında. Dolayısıyla yani bu gölge serüven bir bitsin. Gölge zamanları bir geçsin. O ağır enerjiler bir yatışsın. Ondan sonra herkes imzalarını atsın, yeni şirketler kursun, işte evlenme kararlarını gerçekleştirsin. Yani kadersel kararların alınmaması gerektiğine inanırım ve ben almam. Örneğin çok acilen paramı çekip hemen çok farklı bir yatırım aracına geçmem. Yani böyle sert bir gündem varken yanlış yapabileceğimi bilirim mutlaka yani. Zaten cümleniz çok güzel. Özet diyor. Hareket senesindeyiz, aksiyon yılındayız ama bu ara değil diyor. Gökyüzü bir yerleşsin, ne oluyor bir görelim ondan sonra diyor. Biz böyle büyük adımlar atacaksak hangi tarih selamet onu söyleyeyim bari. Şimdi Ferda Hanım, tabii bireysel haritalar çok önemli. Ben o yüzden genel geçer yorum yapmıyorum. Yani boğalar budur, işte akrepler budur. Artık o kadar yanlış bir önerme ki hatta yükselen akrepler budur bile yanlış bir önermeye girmeye başlıyor. Çünkü herkesin derecesi, giriş derecesi, kesiş noktaları çok başka haritalarda. Şimdi o yüzden şunu söyleyebilirim. Tabii ki herkesin haritası el verdikçe, kimisinde daha güçlü etkiler varken bir tarih daha onda faydalı olur. Buradan daha genel bir açıklama yapacak olursam, yapmam gerekirse şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu dediğim gibi 20 Mart'tan sonra, yani Merkür retrosu da bitsin. Hadi onu bir 5 gün daha ekleyelim. Yani Mart sonu diyelim. Mart sonundan 12 Ağustos'a kadar, yine öbür tutulma hattına kadar alev ateş, dümdüz güzel bir zamanlama. Yani orada şirket kurulabilir, evlilik kararları alınabilir. Özellikle yine retro gezegenler yoksa, bir diğer gezegenlerden ters bir kontakta yoksa bireysel haritalarda. Yani oradaki bir 4 ay 5 ay aslında mümkün mertebe uygun bir zamanlama yani. Özellikle böyle başlatma.
bu sene başlatan son 9-10 yılını kurtaracak Ferda Hanım. Bunu çok açık söylüyorum. Her yayında belirtmeye çalışıyorum. Lütfen bu yıl bir şey başlatan, yeni bir şirket açan, ekstra bir iş yapmaya başlayan, evlenen, sancılı bir durumu sonlandıran, son gelecek 9 yılı için çok önemli bir şey ekmiş olacak. Şahane bir bilgi verdiniz. Aldık cebimize koyduk bunu. Son soru. Biliyorum tek tek yorumlamıyorsunuz. Tek tek zaten girecek vaktimiz de yok ama 3 Mart Başak Burcu'ndaki tutulma en çok hangi burçları ilgilendiriyor desem? Tabii bu Başak Burcu ay tutulması değişkenlerin hepsini çok yoğun etkiliyor. Değişken grup ne? Balık, Başak, İkizler, Yay. Bunların zaten kıyam canı çıktı yani 2-2,5 yıldır özellikle yükselen Başak, Balık, Başak hattından çok sert tutulmalar aldılar. Balıktan Satürn döngüsü geçti. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim. Balık artık Satürn'ü uğurladı. Yani nispeten Neptün'ü uğurlamak üzere. Yani Neptün artık son derecelerde. Şimdi bunlar ikisi birden balıktan çıktığında bir kere balık burcu çok rahatlıyor. Yani bütün değişkenler aynı anda rahatlıyor. Hem orada koçun baskısı geçiyor hem de bu son tutulmayı da atlattıktan sonra değişken grup ciddi bir nefes verecek şöyle Ferda Hanım. Yılın sonuna kadar yani 2026'yı kapatan tutulma tekrar balık burcunda olacak ama o da bir ay tutulması. Ama o Famalavutlu çok farklı bir şifalı bir tutulma hattı olacak. Yani değişkenler tabii bu tutulmadan çok yoğun etkilenecekler. Ama şöyle düşünsünler yani bu son kez şöyle nefesini tutup suya girmek gibi bir şey. Aslında çıktıktan sonra her şey düzelecek. Burada son kez bir sorunlar, durumlar hayatlarındaki çok yoğun bir yol ayrımına girdiler. Balıklar, ikizler, yay, işte Başak, değişken 4 burç yol ayrımında olduğunu çok iyi fark etsin ve bu tutulma o yol ayrımını netleştirecek. Harika bilgiler verdiniz. İlk defa ağırladık sizi. Her zaman bekleriz. Yüz yüze yapacağımız yayını da bekliyorum. Siz geldiğiniz zaman İstanbul'a Aslan Hanımcığım. Tekrar teşekkür ederiz. Ferda Hanım. Ben de teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayındı. Sizinle yayın yapmak çok güzeldi. Bizim için de öyleydi. Çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için de sizlere teşekkür ediyoruz. Aslan Hanım'ın anlattıklarını unutmayın sakın çünkü çok önemliydi o bilgiler. Hoşça kalın.